Ben bu bilgisayarı aldığım zaman yaklaşık bir 27-28 bin bandında seyrediyordu internet sitelerinde vesairede, kampanya olan yerlerde özellikle. Şimdi bilgisayara baktığımda AMD Ryzen 7 serisi işlemcisi var ve yanında da GeForce'un RTX 3050 fakat 6 GB'lık ekran kartı var. 512 GB M.2 SSD'nin yanı sıra yani sayılmayacağım birçok özellikleri var ama niye pahalı arkadaşım? Aynı özelliklere sahip olan masaüstü bilgisayar toplamaya kalktığınızda daha ucuz ve daha hızlı. Peki bunu anlatsın diyeceğim yerde karşınızda Murat Akgün. Bu konuya detaylı bir şekilde bakalım hazırsanız. Hazırsak başlayalım. Masaüstü bilgisayarlar ya bir üreticiden önceden oluşturmuş olarak gelir, bu durumda benzersiz bir form faktörüne sahip olabilirler. Ya da piyasada tek tek satılan çok çeşitli bilgisayar parçalarından tüketici tarafından üretilmişlerdir. Dizüstü bilgisayarların tüketici tarafından üretilen masaüstü bilgisayarlara göre üretici tarafından önce oluşturulmuş masaüstü bilgisayarlarda daha fazla ortak noktası vardır. Ve bazı önceden oluşturulmuş masaüstü bilgisayarlar dizüstü bilgisayarlarla yeni Mac Mini'lere benzeyen yükseltme kısımlarına sahip olabilecekleri kadar alışılmadık bir form faktörüne sahiptir. Bir masaüstü bilgisayar son kullanıcının onu nasıl birleştirmeyi ve değiştirmeyi tercih ettiğine bağlı olarak birçok biçim alabilirken dizüstü bilgisayarlar doğası gereği hepsi bir arada önceden oluşturulmuş bilgisayarlardır. Ve bu masaüstü bilgisayarlarla karşılaştırıldığında kendine özgü avantajlara sahiptir. Gelin bunun neden bu kadar ekstra bir maliyet getirdiğini açıklayalım. Dizüstü bilgisayarların en büyük dezavantajlarından biri basit terminallerdir. Yani kasalarında yerleşik masaüstü işlemciler varken GPU'larla birlikte gönderilmek yerine çalışması için özel donanım ihtiyaç duyulmasının temel nedeni terminal kısıtlamalardır. Normalde aslında masaüstü kullanımı üst düzey 17 inç dizüstü bilgisayarlar var ancak bunlar fahiş bir maliyete sahip olduğu için büyük ölçüde istisnaları olsa da pahalı olduğunu unutmayalım. Bir masaüstü bilgisayar aynı zamanda varsayılan olarak daha iyi bir hava akışına ve soğutmaya sahiptir. Bu da onları uzun süreli ağır işlerde kullanım için çok daha iyi bir seçim haline getirir. Elbette masaüstü bilgisayarların kendi termal kısıtlamaları olacaktır ama bunlar işlemci soğutucusunun değiştirilmesi, kasa fanların eklenmesi, hatta aşırı durumlarda bile ön panelin çıkmasıyla daha kolay bir şekilde hafifletilebiliyorsunuz. Bir dizüstü bilgisayar için de seçenek olarak yoktur ve özellikle dizüstü bilgisayarlar soğutucusu ya da termal macun değişimi olmak üzere önemli ölçüde daha fazla ustalık ve teknik bilgi gerektirir. Kasanın kapağını açıp da bu işlemcilerin fanlarını ve işlemcinin soğutucusunu çıkartırken bile işin uzmanı olan kişilerle işbirliği yapmanız gerekmekte. Tabii ki dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi bu teknik bilgi masaüstü bilgisayarlara da gerekmekte ama burada bir de alan genişliğiniz söz konusu. Masaüstü bilgisayarda bu alan daha genişken dizüstü bilgisayarda daha dar alanda kısa paslaşmalar yapmanızı sağlar. Termal noktalara bağlı olarak dizüstü bilgisayarlar masaüstü bilgisayarlara, özellikle de dizüstü bilgisayarların GPU'larına ekran kartlarına kıyasla daha düşük performanslı birlikte gelir. Modern işlemci ve ekran kartı mimarisi sınırlamaları yalnızca onları çöktüğünüz için değişmez ve bu normal kullanımda sistemin aşırı ısısını önlemek için dizüstü bilgisayar yongalarının daha düşük güç tüketimini hedeflemesi ve masaüstü benzerlerine göre daha az soğutma boşluğu ile çalışması gerektiği anlamına gelir. Masaüstü muadiliyle baş başa duran bir dizüstü bilgisayar işlemcisi veya ekran kartı alabilseniz bile son teknoloji performans arıyorsanız veya makineniz ağır işlemlerde kullanacak ya da oyun için tam zamanlı çalışma ihtiyacınız varsa dizüstü bilgisayar muhtemelen ilk tercihiniz olmamalıdır. Masaüstü bilgisayarlar tam yükseltilebilirliğe sahiptir. Dizüstü bilgisayarlarda ise bu söz konusu değildir. Tasarım açısından masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar arasında diğer önemli farklardan biri ise çoğunlukla masaüstü bilgisayarların tamamen ve neredeyse tamamen kullanıcı tarafından yükseltebilme şeklinde yapılmış olmasıdır. Tasarım açısından masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar arasında diğer bir önemli fark ise masaüstü bilgisayarların çoğunlukla tamamen ve neredeyse kullanıcı tarafından yükseltilebilir şekilde yapılmış olmasıdır. Dizüstü bilgisayarlar ise genellikle bir dereceye kadar kullanıcı yükseltmelerine izin verebilir.
Ancak yalnızca RAM ve sürücüler yani hard diskiniz ya da SSD'niz için değişiklik yapabilirsiniz. Çünkü geri kalanı bu kadar sıkı kısıtlamalar arasında inşa edilmiştir ve daha önemlisi dizüstü bilgisayar markaları arasında standartlaştırılmıştır. Hani standartlaştırılmış bir dizüstü bilgisayar ekran kartı alıp onu herhangi bir dizüstü bilgisayara yapıştıramazsınız ya da takamazsınız. Her dizüstü bilgisayar markasının kendi tasarımının işe yaraması Ar-Ge'de büyük miktarda para yatırması gerekir. Bu sadece uzman kullanıcılar için de bir sorun değil. Masaüstü bilgisayarların yükseltilebildiği, hatta üreticilerin önceden oluşturduğu çoğu bilgisayarlarda da onlara bu kadar uzun ömür kazandıran şey budur aslında. Anakartınızın gerçekten kısa devre yapmadığı veya bir şey alev almadığı sürece yıllar geçtikçe bileşenlerinizin de aşınmaya başladıkça bilgisayarınızın donanım değiştirme ya da yükseltme işlemlerine devam etmesini sağlamak için genellikle kullanabileceğiniz seçeneklere sahip olabilirsiniz. Karşılaştırmalı olarak dizüstü bilgisayarlar donanımı eskimeye ve aşınmaya, hatta yıpranma nedeniyle eskimeye başladığında son kullanıcı için yeni bir bilgisayar alma çözümüne doğru gidecektir. Bir dizüstü bilgisayardaki termal macunu değiştirmek bile masaüstü bilgisayardakinden daha da karmaşıktır. Dolayısıyla yanlış yapılan bir müdahalede bilgisayarınıza zarar verme olasılığınız daha yüksek olacaktır. Dar alanda kısa paslaşmalar dediğimiz kısım burada söz oluyor. Dizüstü bilgisayarda değiştirebileceğiniz kısımlara geldiğimizde RAM'i ve hard diski olacaktır. Onun dışında işlemcisinin, ekran kartının anakarta entegre olduğunu unutmamalı ve bunları değiştirme yöntemi asla mümkün olmayacaktır. Çünkü dizüstü bilgisayarların hepsi bir arada işlevselliğe sahip olmasıdır. Son olarak burada bariz olanı gözden kaçırmamak gerekirse dizüstü bilgisayarların kendi başlarına hepsi bir arada çalışan bilgisayar olmasını gerektiren masaüstü bilgisayarların düzgün çalışması için bile harici bir ekrana ve çevre birimlerine ihtiyaç olduğundan dizüstü bilgisayarlar masaüstü bilgisayarların yanında yükseltme tarafında sınıfta kalıyor diyebiliriz. Yani yapabilecekleriniz sadece RAM ve hard disk değiştirmeler olacaktır. Minimalist bir kullanıcı veya oldukça sınırlı bir alanda çalışan biri için dizüstü bilgisayarların hepsi bir arada yapısı genellikle ana satış noktasıdır. Çünkü bir masaüstü bilgisayarın yanında gereken tüm ekstra donanım için yer ve zamana sahip olmayabilirler. Dokunmatik yüzey, klavye, hoparlör, ekran ve üreticinin sağladığı ne olursa olsun dizüstü bilgisayarlar aradığınız özelliklere sahip bir masaüstü bileşenli kasada olmasıyla birlikte satın almakla karşılaştırıldığında ekstra bir maliyete sahiptir. Ancak bu ekstra maliyet özellikle dizüstü bilgisayarlar için ekranlarının tüketiciler tarafından genellikle daha yüksek bir standartta tutulduğu göz önüne alındığında değerli olabilirler. IPS ekranlar orta sınıf dizüstü bilgisayarlarda bile yaygın olduğu için ucuz bir TN payının getirdiği ödünlerden normal olmayan bir bilgisayarda da daha çok görünürdür. Dizüstü bilgisayarların neden aynı fiyattaki masaüstü bilgisayarlardan daha yavaş ve aynı performanstaki masaüstü bilgisayarlardan daha pahalı olduğunda da kısa bir bilgi vermek istediğimizde ise dizüstü bilgisayarlar daha pahalıdır çünkü yerleşik bir monitöre, klavye, fare ve dokunmatik yüzeye, hoparlöre ve pil içerir. Masaüstü bilgisayarları karşılaştırırken bunları da hesaba katmanız gerekiyor. Dizüstü bilgisayarlar daha pahalıdır çünkü her dizüstü bilgisayar markası yeni dizüstü bilgisayar nesli için benzersiz dizüstü bilgisayar tasarımını oluşturmak için Ar-Ge'ye yoğun yatırım yapmak zorundadır. Diğer maddemizde de dizüstü bilgisayarlar daha pahalıdır çünkü işleri ince, kısıtlı alanları sığacak şekilde küçülterek pahalılaştırılmış olur. Dizüstü bilgisayarlar daha yavaştır çünkü daha küçüktürler ve daha büyük bir masaüstü bilgisayarın soğutma kapasitesine sahip değillerdir. Bu da çok ısınmayan ancak daha kötü performans gösteren daha düşük güçlü parçalarla donatılmış oldukları anlamına gelir. Dizüstü bilgisayarlarda daha yavaştır çünkü tüm amaçları mobilitedir ve mobil cihazlar bir süre pille çalışması gerekir. Bu da yüksek güçlü bileşenleri çok uzun süre kullanamayacağınız anlamına gelir. Bu nedenle yüksek sıcaklık nedenlerine ek olarak daha düşük güçlü bileşenlere özellikle işlemci ve ekran kartı ile donatılmıştır. Mesela masaüstü bilgisayarda da bir 4050 RTX ekran kartı var. Dizüstü bilgisayarda da RTX 4050 ekran kartı var.
Fakat hem wattları farklı hem mimarileri farklı. Tamam, Nvidia her iki tarafı için de bir ekran kartı üretiyor ama şimdi masaüstü bilgisayarın ekran kartına baktığınızda neredeyse dizüstü bilgisayarın ekranı boyutunda. Ama dizüstü bilgisayarda bu böyle değil. Yani bu da bir neredeyse 1 lira kadar ya da 50 kuruş gibi bir madeni para boyutlarında imal ediliyor. Dizüstü bilgisayarları satın alarak yaptığınız tavizleri anladığınız sürece en büyük temel sorun termal kısıtlamalardır. Çünkü çok iyi ısınan bir bilgisayar aynı zamanda aşırı ısınmayı önlemek için ödediğiniz performanstan da ödün veren bir bilgisayardır. Neyse ki dizüstü bilgisayarlarınızın soğutmanın bazı etkili yolları var. Böylelikle yeterince kararlı bir son kullanıcı olarak bu olumsuzluğu hafifletebilirsiniz. İleride, gelecekte masaüstü bilgisayarlarla benzer düzeyde kullanıcı yükseltilebilirliğine sahip dizüstü bilgisayarlarda görebiliriz. Bu çerçevede dizüstü bilgisayarlar tam olarak bununla yapmayı vaat ediyor ancak bu ideale gerçekte ne kadar iyi ulaştıklarında yalnızca zaman gösterecektir. Dizüstü bilgisayarlar masaüstü bilgisayar olarak kullanılabilir mi? Kullanabilirsiniz ama bunun için dizüstü bilgisayar yerleştirme istasyonu ya da USB hub kullanıldığında evet olabilir. Bunlar için de bir alana ihtiyacınız olacaktır. Bunları yaparken yine de dizüstü bilgisayarınızın termallerine dikkat etmek gerekiyor. Termal derken burada termalden kastım ne? İşlemcinizin fanlarının, yani bilgisayarınızın, dizüstü bilgisayarınızın altında bulunan fanların, hava kanallarının açık olması anlamında dikkat etmeniz gerekecek. Ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan masaüstü kurulumu oldukça çok yönlü olabilir aslında. Günün sonunda eğer bir dizüstü bilgisayar ihtiyacınız varsa dizüstü bilgisayarda satın alımlarında her zaman uzun vadeli yatırımlar gibi davranmalı. Özellikle iş ve oyun için kullanacaksanız dizüstü bilgisayar birincil ya da tek tercihiniz haline gelirse hani ne tür tavizler verebilirsiniz? Beklentileriniz ne gibi olmalı? Bunlarla ilgili ne yapabileceğinizi bilmelisiniz. Ve evet, geldik bir videonun daha sonuna. Bu videomda sizlere masaüstü bilgisayarların dizüstü bilgisayarlardan neden daha ucuz ve daha hızlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.